Merhaba, ben Harika Alboğa, nöroloji uzmanıyım. Alzheimer hasta yakınlarıyla sohbet ediyorduk. Alzheimer hastasının hareketli olduğu fakat beyin fonksiyonlarının çok azaldığı dönem gerçekten çok zordur. Evde ne yapacağını bilemezsiniz. Onun için belki bazı kilitlemeler yapmak zorunda kalabilirsiniz. Mutfağın kapısını kilitlemek zorunda kalabilirsiniz. Dış kapıyı kilitlemek zorunda kalabilirsiniz. Kesici aletleri ortadan kaldırmak zorunda kalabilirsiniz. Çünkü bir anlık gözünüzü çevirdiğiniz anda çok korkunç bir tabloyla da karşılaşabilirsiniz. Onun için evin güvenli hale getirilmesi gerekiyor. Onun dışında yürürken ya da etrafta dolaşırken kendisine zarar vermeyecek şekilde eşyaların azaltılması, örneğin bu bütün yaşlar için geçerli tabii. Yerde kayan kilim, halı gibi ayağın takılabileceği malzemelerin olmaması yahut da çok dengesinin bozulduğu zaman tutunduğunda onun düşmesine neden olacak hafif mobilyaların olmaması için çevrenin düzenlenmesi gerekiyor. Yine bu çevreyi düzenlerken onun aşina olduğu objelerin özellikle etrafta olması onu kendisini daha güvende hissettirecektir. Daha sonraki aşamalarda yavaş yavaş artık hastalık ilerler. İdrarını tutamamaya başlar, gaytasını tutamamaya başlar, bez bağlamak zorunda kalırız. Bundan sonraki aşamada da artık yutma güçlüğü başlar. Yemeğini kendisi yiyemediği zamanda çatal kaşık kullanamayabilir. Mümkün olduğunca sizin onu hayata bağlı tutmanız ve kendi işini uzun süre kendi yapabilmesini sağlamanız için ona destek olmanız gerekiyor. Çatalla yiyemiyorsa kaşıkla yemesini sağlayın. Kaşığı döküyorsa eliyle küçük parçalara bölün. En azından ekmeğini kendisine ağzına atsın. Ekmeğini yutamamaya başladığı zaman onu püre kıvamına getirin ya da sulandırın herhangi bir şeyle, çorbanın suyuyla. Mümkün olduğunca vücudundaki fonksiyonların hepsini kullanabildiği kadar uzun süre kullanmasını sağlayalım. Daha sonraki aşamalarda artık beslenme giderek güçleşebilir. Bu dönemde önemli olan hatırlatmamız gereken durum lütfen yatarak yemek yedirmeyelim. Çünkü Alzheimer hastalarında bizim için en sık karşılaşılan neden akciğerlere kaçan yiyecekler nedeniyle akciğer iltihabının olması. Hastaları bu nedenle kaybedebiliyoruz. Hastayı tamamen dik olarak oturtuyoruz ve bütün yemeklerini o şekilde veriyoruz. Daha sonraki aşamada artık hiç yutamamaya başladığında kaşıkla ama kaşığa koyduğunuz lokmayı dilinin arka tarafına gelecek şekilde verdiğiniz zaman refleks olarak yutmaya başlar. Yahut da biberon deneyebilirsiniz. Ama bu aşamalarda geçtikten sonra artık hortumla beslenmesi gerekecektir. Bu dönemde de bütün aşamalarda lütfen dik olarak oturtalım ve bu şekilde onu beslemeye çalışalım. Beyindeki fonksiyonlar ne kadar azalırsa azalsın, Alzheimer hastası her zaman sizin sevginizi hissedecektir. Lütfen bunu da unutmayalım. Kolay gelsin.